İnteraktif film tadında oyunları genelde severim. Özellikle de yoğun bir dönemden geçiyorsam ilk tercihim bile olabilir. Çünkü kafa yormaz ve basittir. Seni oynanışıyla değil de sinematikler ve yapmış olduğu seçimler sonucunda yaşanan olaylarla etkilemeye çalışır. Ekim-Kasım aylarındaki yoğunluğu biliyorsunuz. Tam da bu yoğunluğun sırasında öneme bir oyun serisi düştü. The Dark Pictures Anthology serisi. İnteraktif hayatta kalma korku oyunu. 2019 yılında başlayan Dark Pictures serisi her yıl yeni bir oyunla bizlerle oldu. Kendisi antoloji türünde bir oyun. Yani her oyunda yeni bir hikaye ve yeni oyuncular oluyor. Bu da serinin önceki oyunlarını oynama zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Her bir oyuna başladığınızda sanki yeni bir oyuna başlıyormuş gibi hissediyorsunuz. Oyunun geliştirici ekibinin birçoğunuz tanıyorsunuz. Özellikle Until Dawn oyunuyla kendilerini ispatlamış olan The Quarry ile de öyle ya da böyle herkesin malum adını duyurmuş olan Supermassive Games tarafından geliştirildi ve Bandai Namco tarafından yayınlandı. Bildiğim kadarıyla 2 sezon yayınlanacak serinin 1. sezonunun 4. ve son oyunu olan Devilman'in incelemesine geçelim. Sizler de kanala abone olun ki geceleri sizlerin rüyalarına girmek zorunda kalmayalım. Oyunun belki de en ilginç ve başarılı olduğu taraf hikayesi diyebilirim. Amerika'nın seri katili olan ve hatta sırf cinayetleri işleyebilmek için 1893 yılında özel olarak tasarladığı Dünya Fuarı Oteli'ni kuruyor. Gerçekten de dikkat çekici bir manyaklık değil mi? Düşüncesi bile ürkütücü değil mi? Sırf cinayetleri işleyebilmek için koskoca bir otel yaptırıyorsun. Oyunun hikayesi de yıllar önce kapatılan bu otelin belgeselini çekmeye gelen bir grup belgeselcinin başına gelen korkunç olayları konu alır. Bu arada bu Henry Howard Holmes dedikleri psikopat gerçekten de yaşamış. Ben de incelemeyi hazırlarken öğrendim. Ekibimiz seri katiller üzerine bir belgesel dizisi hazırlamaktadır ve bir telefon alırlar. Arayan kişi Dünya Fuarı Oteli'nin mükemmel bir kopyasının var olduğunu ve Henry Howard Holmes hakkında bilgiler bulabileceklerini söylüyor. Ekibimiz de ha öyle mi? Hemen gelin de belamızı atlayın der. Çantasını bavulunu alıp otelin bulunduğu adaya giderler ve başlarına gelmesi muhtemel korkunç olayları da yaşamaya başlarlar. İzlendiklerini ve hatta canlarının tehlikede olduğunu fark eden ekibimiz artık bir an önce buradan çıkmanın yolunu ararlar. Oynanışa geçecek olursak interaktif bir hayatta kalma oyununa göre belli başlı oynanış mekanikleri var. En azından karakterleri kontrol edebiliyoruz. Eşyalarla etkileşime girebiliyoruz. Bazı eşyalarla bulmacaları çözebiliyoruz. Oyunun içerisinde ilerleyebilmek için bazı basit bulmacaları çözerek bizleri bekleyen bir sonraki belaya gidebiliyoruz. Oynanışı çeşitlendirebilmek için diğer karakterleri de kontrol edebiliyoruz. Ama hissiyat olarak herhangi bir farklılık yok. Hepsiyle hemen hemen aynı şeyleri yapıyoruz. Oyun genel olarak ağır bir tempoda ilerliyor. Bu da oyuncuyu bir süre sonra sıkmaya başlıyor. Oyunda zaten yapabildiğimiz şeyler aşırı derecede basit. Doğru zamanda doğru tuşa bas ve zaman dolana kadar tercih edilebilir seçeneklerden birini seç. Oynanış olarak bu şekilde olması normal karşılanabilir ama temposunun ağır olması bir süre sonra insanı harbi yormaya başlıyor. Oyunun giriş bölümü bayağı iyiydi bu arada. Balayı için bizim psikopatın oteline gelen bir çift gerdeğe girmeden mezara giriyor. Şimdi bu oyun bu tempoda başlayınca aha dedim bu tempoda ilerleyecek. Ama nerede? 2 saat diyalog dinle, sonra birkaç adım at, sinematik girsin, yine sonra uzunca bir diyalog dinle, sonra yine birkaç adım at, kilitli yerlerin şifresini ara, kapalı yerlere git, oradaki toplanması gereken bilgileri topla, varsa bulmacaları çöz ve ilerle. Şimdi bunu dert etmem ama oyunun süresi zaten 5-6 saat. Böylesine kısa bir oynanışa sahip olan oyunda niye bu kadar sıkarsın ki oyuncuyu? Ver bize katili, kaçıp duralım. Hayır, en fazla ne olur? Holmes bizi öldürür. Biz de öbür türlü sıkıntıdan öleceğiz zaten. Temposunu bir kenara bırakırsak eğer grafik ve animasyon kalitesi gerçekten harika duruyor. Bölüm tasarımları desen en az grafikleri kadar kaliteli. Peşimizdeki katilin kurmuş olduğu tuzaklar da fena değil. Ölüm sahneleri de film kalitesinde. Anlayacağınız vahşet duygusu hayli yüksek. Az önce oyun sıkıcı dedim ya. Bunun bir diğer sebebi de oyunda olabilecek olanları tahmin edebiliyorsunuz. Misal bu abimiz sağlam bir sigara tiryakisi. Sigara bulmak için yapmadığı şey kalmadı. Tam ümidi kestiği anda boş bir odada bir sigara kutusu buldu. Aa, ne kadar ilginç değil mi? Şimdi bariz belli. O sigara oradaysa biz onu aldığımızda başımıza bir bok gelecek. Ben şimdi bunu anladığım anda dünyanın en iyi sahnesini bile kurgulasan başıma gelecekleri biliyor. Tabi bir de sırf oyuncuyu korkutmak için saçma sapan yerlere jumpscare koymaları da cabası. Daha önce de dedim ya, jumpscare düşmanı değilim. Korktuğum sürece sorun değil. Tabi bokunu çıkarmadıkları sürece. Ama burada hem bokunu çıkarttılar hem de tahmin ettiğim yerlere jumpscare koydular. Şimdi burada olduğu gibi. Bariz belli, ben bunlara etkileşime girersem jumpscare yiyeceğim. Öyle de oldu. Bu beni hem korkutmadı hem de gelmedi. Tedirgin bile etmedi. Sadece kulaklarımı rahatsız etti, o kadar. Oyunda yapmış olduğunuz seçimler sonucunda arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz olumlu veya olumsuz olarak gelişiyor. Bunun şöyle bir önemi var. Bazı yerlerde arkadaşlarımızın yaptığı tercihler bizim sonumuzu getirebilir. Ondan dolayı herkesle aramızı iyi tutmakta fayda var. Yaptığınız tercihler de bir yere kadar önemli. Çünkü bu kararlar gerek sizin gerekse başka birinin ölümüne sebep olabilir. Ama çok da kasmayın. Bazen ne yaparsanız yapın bazı sahneler sonucunu değiştiremezsiniz. Bunu gördüğünüzde de tüm hevesiniz kaçabiliyor. Oyun içinde birkaç kere buna şahit oldum. Bu sefer korkacağım dediğim oyunda yine hüsranla ayrılmak zorunda kaldım. Yine başaramadım.
Neyi başaramadın amına? Bir iki jumpscare bayağı korkuttu ama genel olarak baktığımda gerim gerim oynadığım, paniklediğim bir oyun olmadı. Hal böyleyken çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Hele 500 lira gibi bir fiyatı varken çok daha fazlasını yapması gerekiyordu ama maalesef başaramadı. Geliştirici ekip bir türlü Until Dawn sonrası istedikleri o sıçramayı yapamadı. Bu oyunla bayağı yaklaştılar ama tahmin edilebilir sahneler, gereksiz jumpscare'ler, aşırı yavaş temposu derken bu sefer de olmadı. Halbuki gerçekten bu sefer potansiyelleri çok daha iyiydi. Özellikle oyunun hikayesi çok ilgi çekiciydi. Bölüm tasarımları başarılıydı. Akıllıca dizayn edilmişti ama işte olmadı maalesef. Artık ikinci sezonda çıkacak bölümlere bakacağız. Şimdilik bu fiyatta olduğu sürece bakmanızı tavsiye etmem. Olur da Game Pass'e gelir veya güzel bir indirim gelirse alıp bakılabilir. O zaman gelene kadar alternatiflere bakmaya devam. Oyunda deneyimlemedim ama yine söyleyeyim. Oyunu arkadaşlarınızla beraber oynama imkanınız da var. 5 kişiye kadar girip beraber oynayabilirsiniz. Tabi 5 tane arkadaş bulabilir misiniz bilmiyorum. Bir de oyunun fiyatı 500 lira olduğunu düşünürsek daha da zor gözüküyor. Oyun fiyatları aldı başını maalesef gidiyor. Yeni çıkan oyunlara ulaşmak çok zorlaştı. Ama üzülmeyin, artık ucuzoyuncun.com var. Oyunlara servet ödemeden güvenilir ve hızlı bir şekilde son çıkan oyunları uygun fiyata sizler de oynayabilirsiniz. Bu haftalık da bizden bu kadar. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Son olarak da açıklamalar kısmında linkini bulabileceğiniz podcastlerimizi dinlemeyi unutmayın. Ayrıca kanala katılarak bizlere Nakintosh destek verebilirsiniz. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.